Merhaba. Elimde iki tane pantolon var ve her ikisini de kamp noktasında karşılaştırmak için önünüze getirdim. Bunlardan bir tanesi taktik pantolon ve tactical mantığının içindeki en güçlü firmalardan bir tanesi 511 Tactical. Diğeri doğa sporları noktasında çok iddialı olan Columbia'nın bir pantolonu. Biri taktik pantolon, bir tanesi yürüyüş pantolonu. Kamp yaparken artılarını ve eksilerini konuşacağız. Gerçi işin doğrusu galiba ben biraz ön yargılı olabilirim ama bunu olduğunca videoya taşımamaya çalışacağım. Çünkü ben tactical kamp yapmayı seven bir adam olduğum için taktik pantolonların bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Ama yine de artıları ve eksilerini konuşalım. 511 Tactical Strike denilen bir model. Firmanın en çok satan modellerinden bir tanesi. İlgili videoyu izlemek isterseniz linke tıklayabilirsiniz. Tanıtımını uzun uzun yaptım. Ama burada yapacağım şey şu. Elimdeki Columbia gibi yine gerçekten kendini ispat etmiş iki farklı pantolonun taktik olan ve olmayanın artıları eksileri. Önce kumaşlarını karşılaştıralım. Taktik pantolonun ripstop denilen bir kumaştan yapılıyor ve yırtılmaya karşı, en azından boydan boya yırtılmaya karşı küçük bariyerlerle korunacak şekilde güçlendirilmiş. Bu öyle değil. Ripstop bir kumaş yok üstünde, dolayısıyla da eğer yırtılırsa boydan boya yırtılır. Ama kolay yırtılabilir bir şey olduğunu söylemek de mümkün değil. Bir yıllık kamp boyunca çok özenli olmadığım halde bu pantolona zarar veremedim. Bunu 2,5 yıldır kampta giyiyorum, hiç zarar veremedim. O ayrı. Her ikisi de bence bu noktada yeterli. Eğer aşırı riskli alanlarda kamp yapmıyorsanız ve koruyorsanız pantolonlarınızı, bu noktada birinin diğerine olan üstünlüğü sizin için çok bir şey fark ettirmeyecektir. İkincisi hızlı kuruma. İnceliği düşünüldüğünde ki bunun 1/3 ağırlığında sağdaki pantolon, yani Columbia çok daha hafif bir pantolon. Özel olarak bunun için yapılmış bir pantolon. Bu yürüyüş pantolonu inanılmaz hızlı kuruyor. Gerçekten çok çok başarılı. İlginçtir. Çok daha ağır ve kalın olan şu kumaş o kadar değil ama çok hızlı kuruyor. Ben bu pantolonu satın aldığımda araştırarak almıştım ve bir sürü özelliğinin iyi olacağını zaten biliyordum. Ama bu kadar hızlı kuracağını tahmin etmiyordum. Bunu genele yaymak doğru mudur? Değil. Çünkü taktik pantolonların yapısı gereği çok hızlı kurumuyorlar. Ama en azından Strike için, 511 Tactical firmasının Strike modeli için bunu söyleyebilirim. 10 üstünden 9, 7. Ama kalınlıkları düşünüldüğünde buradaki kurumanın daha hızlı olduğunu söylemek galiba mümkün. Ama sizin açınızdan bakarsak ikisini alsaydınız ve ıslansaydı kesinlikle bununla bir tık daha rahat edeceğinizi söyleyebilirim. Bunun haricinde cepler. Ne yazık ki şu andan itibaren durum şu halde. Açık ara daha iyi. Yani buradaki ceplerin bir büyüklükleri, 2 genişlikleri, 3 yerlerinin doğru seçilmesi, 4 güçlülükleri, içine koyduğunuz şeyi güvenle taşıyor olması ve ceplerin içinde ayrıca küçük ceplere yer verilmesi hem sınıflandırma hem erişim anlamında çok büyük avantaj sağlıyor. Bir taraftan da gerçekten çok güçlüler. Yani bunun yan cebi neredeyse elimin değil kolumun gireceği büyüklükte. İçine ne isterseniz atın. Evet, kötü gözüküyor şişeceği için ama yırtılmıyor. İçine koyduğunuz şeyler tırtıklı da olsa çıkarabiliyorsunuz, bir yerlere takılmıyor. Aynı açıdan bakıldığında hiç fena olmayan cep büyüklüklerine sahip güzel bir pantolon. Yan cepler gayet geniş, güzel ama işte dezavantajı şu. Yani bu tür file şeklindeki cepler evet kuruma noktasında büyük avantaj sağlıyorlar. Bu bir gerçek. O yüzden zaten muhtemelen bundan daha üstün. Ama işte bunun içine koyduğunuz şeyde hafif bir tırtık varsa elinize geliyor. Ya da bunu yırtıyor. Buraya çok ağır bir şey koymayı unutun. Büyüklüğü gayet güzel ama ağır şeyler koyamazsınız. Gerçi şu noktada hak vermek gerekir çünkü bu tür yürüyüşlerde insanların ufak ya da büyük birer sırt çantası oluyor. Ve asıl ekipmanları orada taşıdıkları için bu eksi ne kadar önemli bilemem. Ama taktik kullanım noktasında düşünülmemiş haklı olarak. Bu taktik kullanım noktasında düşünülmüş. Yani olağanüstü bir şey olduğunuzda çantanıza erişemez ya da çantanızdan uzak kalmak zorunda kalırsanız bu bahsettiğim pantolon sizin bütün hayatta kalma ekipmanınızı fazlasıyla taşır. Bu o noktada o kadar iddialı değil ama yapılış amaçları düşünüldüğü zaman haksız bir karşılaştırma olmasın diye o kadar yerin dibine sokamayız. Ama bunun da yan cepleri, kargo cepleri gayet güzel ve bahsettiğim o file özelliğine sahip olmadığı için güzel bir şekilde içine bir şeyler koyabiliyorsunuz. Bu pantolonun cep sayısı bu pantolonun cep sayısından daha az.
Ama genel anlamda işinizi görür mü derseniz bence fazlasıyla bir doğa yürüyüşü için evet görür. Ekipmanlarınızı eğer sırt çantanızda taşımayı, bel çantanızda taşımayı kabullenirseniz. Paça noktasına baktığımızda her ikisinin de paçalarının güzel özelliğe sahip olduğunu söyleyebilirim. Çünkü sizin sonradan satın aldığınızda yoklar. Ama hazır kanallara sahipler ve sonradan sizin uygun görüp oraya ekleyeceğiniz bir lastikle çok rahatlıkla bunun için de aynı şeyi söyleyebilirim. Burada da var gördüğünüz gibi. Bunda da kanallar vardı. Her ikisine de ben sonradan bunları ekledim. Ama bunları eklediğiniz zaman çok kullanışlı hale gelebiliyorlar. Evet. Şimdi bu pantolonun artısı. Bir sürü artısının yanında elbette ki sonuçta fiyatı ya da diğer şeylerle karşılaştırdığınız zaman dizliklerine özel dizlikler takabiliyorsunuz. İçten hazırlanmış özel bu firmanın dizlikleri var. Ayrıca siz de bir şeyler oralara uydurabilirsiniz işin doğrusu. Bu dizlikler için yeri var. Ama Colombia'nın böyle bir özelliği yok. Ama bunun da bir artısı var. Bu pantolonla eğer bir akarsu yürüyüşü yapmak zorunda kalırsanız paçalarınızı korumanızın bir yolu yok. Ne kadar yukarı çıkarsanız çekin sonuçta ıslanacaktır. Ama Colombia'nın bu noktadaki artısı dizlerden itibaren şorta dönüşebilecek şekilde bu alt kısmın çıkabilmesi. Bunları çıkarıyorsunuz, cebinize koyuyorsunuz, gerektiğinde tekrar takıyorsunuz. Bu da bu pantolonu bu noktada bence bir adım öteye taşıyor diğerine karşı. Ne kadar haklı bir karşılaştırma tartışılır. Çünkü farklı amaçlar için dizayn edilmiş, farklı fiyat segmentinde, farklı firmaların pantolonları ama sonuç bence kamp yapan birinin pantolon tercihi sırasında 2 tane yüksek fiyatlı pantolona para vermektense böyle bir şey izledikten sonra aşağı yukarı ihtiyaçlarını tahmin edip nasıl bir kamp yapmak istediğine karar verip birini almasında fayda olduğunu düşündüğüm için bu videoyu hazırladım. Ben şahsen daha hızlı kuruyabiliyor olması, paçalarının çakabiliyor olması, daha hafif bir pantolon olmasına rağmen mantığından dolayı 5-11'in Strike modelini tercih ederim. Ki yani 10 tanenin 9'unda bunu giyiyorum. Bir tanesinde belki öbürünü giyiyorum. Ama sık kamp yaptığım için ikisini de bol bol giydiğimi de söylemeye hakkım var galiba. Bunu tercih ederdim. Strike modelinin tactical olması, daha güçlü olması, kumaşından tutun da ceplerine kadar daha sağlam olması doğada bana daha çok güven veriyor. Ve içine koymak zorunda olduğum şeylerle hayatta kalabilir miyim? Bu noktada elbette ki aslında şunu söylemek lazım. Popüler olan, bahsi geçen bazı kişilerin ya da işte videoların mantığı ortada. İnanılmaz derecede az bir ekipmanla, hatta neredeyse hiçbir şeyle hayatta kalabilen insanlar var. Ama benim kitlem bu değil bence. Biz konforumuzdan çok uzak kalmadan temelde bu başarıya sahip olmak istiyoruz. Dolayısıyla da ben bunun ekipman taşımak noktasında daha başarılı olduğu, yaz aylarında da işte güzel gezintilerde bunun da rahatlıkla ve gayet güvenli şekilde kullanılabileceğini düşünüyorum. Takdir size ait ama bir taktik pantolonla bir gezi pantolonu arasındaki farkın da çok net olduğu bence ortada. Eğer karşılaştırma size yetmediyse isterseniz ayrı ayrı videolarını da linklerden, aşağıdaki linklerden kontrol edip izleyebilirsiniz. Karar vermek noktasında size bir fayda sağlayacağını umuyorum. Teşekkür ederim.